Tataristan'ın başkenti Kazan'dan herkese selamlar. Volga Nehri'nin kıyısında etrafta sürekli Türkçe kelimeler duyarak dolaştığımız Kazan şehri, Rusya Federasyonu'nun en gelişmiş ve modern yerlerinden bir tanesi. Moskova'dan yalnızca 1,5 saatlik bir uçuşla Rusya'nın en önemli şehirlerinden Kazan'a varıyoruz. Tataristan'ın başkentinde ilginç ve bir o kadar da şaşırtıcı bir yolculuk bizleri bekliyor. Tataristan'a yaklaşık 4. gelişim. Daha önceki gelişlerimde tabii vlog çekmeye başlamamıştım. O yüzden bu sefer daha başka bir gözle, daha güzel şekilde videolar çekerek sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sovyet gezginiyle Sovyet coğrafyasını tanımaya, Rusya Federasyonu'nu gezmeye devam ediyoruz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet, Tataristan'ın İstiklali Bauman Caddesi'ne geldik ama cadde komple tadilata girmiş. Birazcık çirkin bir görüntü var. Yine de gezilerimizi yapmaya başlıyoruz. Burada çakçak satılıyormuş. Çakçak Tatarların en meşhur tatlılarıdır. Küçük hamur parçacıklarından yapılmış. Hafif şerbet dökülüp sonra da kurutulmuş. Enteresan. Çayın yanında alıştığınız zaman çok güzel bir yiyecek. Burada da gördüğünüz gibi yine çakçak yazıyor. İçeride değişik çakçaklar ve Tataristan'a özel hediyelikler mevcut. Kıstıbıy, pardon, kıstıbıy. Kıstıbıy da herhalde bizim yine kıstırmaktan geliyor. Tatarların gözleme gibi, gözlemeye benzer ama küçük lavaş ekmeği hazırladıktan sonra ortasına patates ve mantar koyup kapatmak şeklinde yapılan bir yemek. Burası normalde yazın tıklım tıklım olan, dediğim gibi şehrin, hatta Cumhuriyet'in en popüler caddesi. Kitaplar yazıyor, knigi yazıyor. Tatar dilinin de Türkçe'ye ne kadar benzediğini bu şekilde sizler de görmüş olabilirsiniz. Ufak turist grupları görüyorum ama hava çok iç açıcı bir hava değil. O yüzden biraz daha az tabii. Yazın ve kışın aslında burası daha güzel. Sonbaharda da çiçekler açtıktan sonra, ilkbaharda da çiçekler açtıktan sonra gayet iyi. Başınızı sağa sola çevirdiğiniz zaman birçok yerde hem camiler hem de kiliseler var. Bunlar birbirlerine de yakınlar. Bu uygarlıklar geçtiğimiz yüzyıllarda iç içe geçtikten sonra barış içinde yaşamayı bir şekilde başarmışlar. Burada herhangi bir etnik çatışma, herhangi bir dini çatışma benim bildiğim kadarıyla uzun yıllardır olmadı. Gençler haldır haldır dolaşıyorlar. Yine bir kalabalık. Yine genelde kız çocukları. Teyzeler yine bir şeyler dağıtıyorlar. Dvarets Vpечатление, yani ilham alma sarayı mı olsa gerek. Şuradan ayrılalım. O Mona Lisa çok iyiymiş. Mona Lisa. Çok güzel Tatar tatlılarının olduğu bir hem tatlıcı hem fırın var ama şu anda çok acil restorana gidip yemek yemem gerekiyor. Aç karnına girip de bunlardan alıp kendi yükümü ağırlatmak istemiyorum. Caddenin ortasında tarihi bir kilise. Kilisenin üstünde de şehrin en yüksek binası olan Çan Kulesi var. Onun da tepesine ben bundan yaklaşık 3 yıl önce çıkmıştım. Şu anda çıkmayacağım. Evet, gördüğünüz gibi arkada yine soğanlarla yapılmış klasik Rus mimarisi. Burada da böyle kırmızı kerpiçten yapılmış yüksek ve ihtişamlı bir saat kulesi ve çan kulesini görüyoruz. Avrupa'da daha çok Katoliklerde gördüğümüz tarzda bir mimariyle sanki Avrupa'nın merkezine gelmiş gibiyiz. Burada da
Kolokolnaya Bogayavlenski Serkv diyor. Bu taraftan daha güzel görünecek. Karanlık göstermiştik. Bir de bu taraftan çekelim bakalım. Kazan'ın en merkezi noktalarından bir tanesi diyebiliriz tabii, Kremlin'i saymazsak. Bu güzel kiliseyle birlikte birazdan tam bu kilisenin karşısındaki National Food yazan, gördüğünüz gibi Tatarskaya Kuchna yazıyor. Chubatay. Bilmiyorum Tatarcası ne demek ama. Burası Shalapin Palace Otel'miş. Bu kimin heykeli? Кто это? Ага. Шаляпин? Ага. Кем он был? Писатель? Певец? Алейкум селам. Какой песню пел, знаете? Шаляпин. В холле каком-то был, помню. Понял. Как? YouTube. А как аккаунт называется? Я под как канал. Давай напишу. Совет Gezgini. Это на турецком языке. Вот. Ну ничего, субтитры есть на русском. Сейчас так. Ага. А в каком году жил Шаляпин? Прогуглите, я сейчас найду турецкий. Ну Я вот ладно. не помню. Не помните? Выложите? Да. Привет. Ага. Татарский знаете? Да. Ну, по-татарски говорите что-нибудь? Ассаламу алейкум. Ну, Min Kazan'da ага. Benim isimim İldana. benim ismim Rihanna. Memnun oldum. Memnun oldum. По-турецки. Приятно познакомиться. Как по-татарски будет? Мне приятно познакомиться. Да. Yaxşı. Ne? Привет. Ne haber? Да, я из Турции. Да? А как его зовут? Мехмет? Махмуд? Хорошо. Он здесь живет в Казани? Круто. А мама? Татар? Русская? Красиво. У меня тоже жена русская. Я турок. Ребенок также будет как-то. Совет Gezgini. Давай я напишу. А мы на экскурсии. Отлично. Откуда пришли? Stроительного rayona. Poğanil. Evet, yerel bir fast food zinciri olmasına rağmen gayet modern şekilde böyle online siparişlerimizi verebiliyoruz. Birazdan yerel yemeklerden de yiyeceğiz inşallah. Tabii ki etrafta çok fazla çoluk çocuk olduğu için sıra biraz fazla. Biraz uzun beklememiz gerekebilir ama hiç önemli değil. Evet, siparişimizi. Tradisyon gördüğünüz gibi bunu alıyoruz. Ondan sonra geçiyoruz. Vupiçka. Eçpaçmak yani üçgen demek. Dana etiyle bunu da alıyoruz. 99 ruble, yaklaşık 1 dolar. Çorba. Lapşa patatarski. Tatar usulü erişte çorbası var ama çok erişte içesim yok. Burada pelmeni tatarski sigavyaji мяса. Mantı çorbası var. Sunduk bolognese, mantı, sigavya, i kartoşkay. Bir de bundan alalım. Yine bugün Allah'a şükürler olsun hamur işine doyacağız. We cooked only with potato. Bulvarın meydanına geldik. Bu meydandan hem anıtları görüyoruz hem geçtiğimiz günlerde yaşanan talihsiz terör olayına istinaden insanlar çiçek bırakıyorlar. Niyeto. Burada gördüğünüz gibi insanlar güller bırakmışlar, mumlar bırakmışlar.
Çocuklar için bebekler bırakmışlar. Şu anda tabii Rusya'da, hatta sadece Rusya'da değil, dünyadaki birçok şehirde insanlar kaybolan canları anmak için çiçekler bırakıyorlar, mumlar yakıyorlar. Ölenlerin içinde çok fazla sayıda çocuk olduğu için oyuncaklar bırakıyorlar. Bu yurtta 1954-1974 yıllarda RSFSR'nin Bishtalkır şampiyonu Şahmat Buchenka, Halkara Master SSSR'nin ata kazangan treneri Reşit Gıybetoğlu Necmettinov yaşadı. Anladınız mı Tatarcayı? Bu yurtta 1954-74 yılları arasında Rusya Sovyet Sosyalist Tatar Cumhuriyeti'nin şahmatı şampiyonu ve efsane hocası Reşit Gıybetoğlu Necmettinov burada yaşamıştır yazıyor. Gasudarственный Bank, devlet bankasıymış. Harika bir rekonstrüksiyondan geçmiş olsa gerek. Sovyet mimarisinin güzel bir örneğini modern bir şekilde görüyoruz. En büyük Kremlin saraylarından birine doğru yol alıyoruz. Ama bu Kremlin'in çok önemli bir özelliği var. Kremlin'in merkezinde kilise değil, cami var. Ve karşıdan da Kremlin Sarayı göründü. Birazdan içine gireceğiz. Hem Kul Şerif Camisi'ni, hem Kremlin'in surlarını, hem de içindeki şaheser binaları yerinde inceleyeceğiz. Evet, yine Tobolsk şehrinde gördüğümüz gibi bembeyaz taşlarla surları örülmüş. Tabi surlar derken 4-5 metre kalınlığındaki duvarlardan bahsediyoruz. Rusya'nın en büyük Kremlin saraylarından birine girmek üzereyiz. İçeride çok güzel binalar, çok güzel yapılar ve unutulmaz bir tarih bizi bekliyor. Rus mimarisinin hem Müslüman mimarinin birleştiği unik noktalardan birine giriyoruz. Samarmen bilet. Niyetli GoPro. DJI. Evet, burada gördüğünüz gibi içeriye gireceğiz. Tam saat 3'e denk geldik. Dolayısıyla çanlar da çalıyor. Gördüğünüz gibi içeriden tabi biraz daha farklı renk taşlarla yapılmış. Böyle bir Kremlin'deyiz. Birazdan arka tarafta caminin olduğu yere doğru da geçeceğiz. Ben birazcık kalabalıktan kendimi dışarı attım. Bu taraftan geldim. Arkamızda muhteşem Volga Nehri'nin akışıyla birlikte birazdan Volga Nehri'nin üstündeki köprüden de yürüyerek geçerek meşhur Kazan'ın kazan şeklindeki evlendirme dairesine varacağız. Evet, bu güzel aradan geçerek Kul Şerif Camisi'ne varıyoruz. Bu cami her ne kadar Kul Şerif Sovyetler Birliği öncesinde Rus Çarlığına karşı Tatarlar adına savaşmış, kazanamamış olsa da Rus devletinin son yıllarda diğer milletlere, diğer ırklara karşı hoşgörüsünü fark ettiğiniz üzere Kul Şerif'in isminin bile bu camiye verilmesi uygun görülmüş. Hatta caminin kendisi birkaç kez yıkılıp yeniden yapılmak zorunda kalmış olmasına rağmen son yapılışının da gördüğünüz gibi en güzel haliyle bizim gözlerimizi süslüyor. Burada bu sarayın, bu kalenin içinde birinci gibi turkuaz beyaz renkleriyle parlıyor. Şöyle biraz zoom da yapalım. Üstünde çok güzel Kur'an işlemeleri. Birazdan Sovyet Gezgini kanalının klasikleşen camiye bakıp çıkma bölümünü de
yapacağız. Hava sıcak gibi görünüyor ama şapkasız olunca özellikle ensemi çok üşüttüğü için şapka takmak durumunda kaldım. Şu anda Rus halkını biliyorsunuz birçok ülkeye gidişlerde sorun yaşıyor. Vize alamıyor. Vize alsa bile girişlerde problemlerle yüz yüze kalıyor. Dolayısıyla Rusya'nın iç turizmi de patlamış durumda. Oh, şöyle şapkamızı çıkaralım peki. Burada binlerce Rus turisti de Kazan'da, Kremlin Meydanı'nda görüyoruz. O Kabe-i Şerif'i de yapmışlar bu arada. Size doğru bakarken kamerayı çevirelim. Burada da gördüğünüz gibi Mescid-i Haram. Bulutsuz harika bir gökyüzü. Bugün gerçekten çok şanslıyım. Bu güzel görüntüyle, bu perspektifte bu camiyi, Kul Şerif'i yakalamak bana nasip olmuş oldu. Şuradan giriyoruz. Kerü yazıyor. Yani giriş demek. Tatarcayı sökmek için benim videolarımı 2 kere izleseniz yeterli. Burada hangi kıyafetlerle girebileceğimize dair bilgiler var. Evet, yine müthiş bir kalabalık. Şu anda henüz namaz kılınan yere gelmedik. Ortada Kul Şerif Camisi'nin çok güzel bir maketi. Burada böyle gördüğünüz gibi dönüyor. Evet, yine Kremlin'in devamında gezimizi sürdürürken Altın Ordu Devleti Ruhu Müzesi gördük. Genelde müzelere girmiyoruz ama en azından şöyle dışından bir bakalım. Altın Ordu Devleti biliyorsunuz dünyayı hoplatmıştı. Ama kapalı gibi görünüyor ya. Savaşçılar tabi burada ama Altın Ordu'nun tarihi neydi? Cengiz Han'ın oğullarından Batuhan tarafından kurulan bu devlet gerçekten de günümüz Rusya topraklarının çok büyük bir kısmını hükmetmişti. Фотографироваться можно. На трон присесть, сабли пофотографироваться. Bedava yazıyordu ama para aldılar. Neyse, 250 ruble. Yaklaşık olarak 2,5 dolara vererek Altın Ordu Devleti Tarihi Müzesi'ne girmiş olduk burada. Altın Ordu kıyafetleri. Gördüğünüz gibi arkada da çizimler var. Burada yine Altın Ordu evlerini böyle resmetmişler. Savaşçılar. Tabii çok savaşçı bir topluluk. Mongolski Luk diyor. Türko-Mongolski Sabli. Türk-Mongol okları galiba. Sabli dediği ne demek bilmiyorum ama işte gerçek müze deneyimi diye buna derim abi. Türk-Mongol tarihini inceliyoruz ya yerinde. Daha ne istiyorsunuz abi? Size Louvre Müzesi diyorsanız onu da gösterdik. Dubai'de de gösterdik. Fransa'da da gösterdik. Ama burayı kimse göstermez beyler. Bunları giyip fotoğraf da çekinebiliyoruz ama. Burada ordu seramikleri. Altın Ordu.
İşte adamın kralına doğru ilerliyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi Mongolya olarak gösteriyor. Ulus Velika Hana diyor. Ulus Çagatayski. Orası Çağatay Devleti'ymiş. Zalataya orada Altın Ordu. Ulus Cuçi diyor. Şu gördüğümüz yer Altın Ordu Devleti'nin toprakları. Gördüğünüz gibi Karadeniz'in üstünden başlayıp günümüz Ural Dağları'nın sonuna kadar devam eden bir bölge. Adamın ham maddesi Cengiz Han. Cengiz Han kardeş. Timuçin. Темучин заручился помощью старого друга семьи, известного как Ван Хан. Вместе они захватывали сначала более слабые племена, затем в итоге в 1189-м Темучин основал Улус, то бишь стал ханом, но в 1206-м остальным ханам не осталось ничего, кроме как признать его власть и провозгласить как Чингис-хан. В 1209-м монголы вторглись сразу в два северокитайских королевства – Цзинь и Западная Ся. Evet, anladığım kadarıyla mikrofonumun şarjı bitmiş. O yüzden birazcık böyle rüzgarlı sesle konuşuyor olabilirim. Maalesef bu vloggerlık gerçekten zor iş arkadaşlar. İster inanın ister inanmayın. Kazan Kremlin Kul Şerif'inde bir fotoğrafı var. Kazan hanlarının anıtı. İçeride Kazan hanlarının mezarları varmış. Şu an çok tozlu olduğu için belki görünmüyor olabilir ama içeride bildiğiniz mezarlıklar var. Taşlarla örülmüş kabirler. Hepsinin toprağı bol olsun. Allah rahmet eylesin diyelim. Kazan hanları, uzaktan akrabalarımız. Herkese selamlar. Bugün Nijni Kamsk'tayım. Tataristan'ın en büyük ikinci şehri. Kazan'dan yaklaşık 3,5 saatlik bir araba yolculuğuyla buraya geldim. Her ne kadar artık Nisan ayına gelmiş olsak da gördüğünüz gibi karların erimediği, gayet de soğuk bir hava var derken şehrin çok güzel Merkez Camisi'ne yaklaşıyoruz. Merkez Cami gördüğünüz gibi biraz Tatar mimarisine yakın ama birazcık da high-tech şekline yine benziyor. High-tech ne diye hatırlarsanız ben Çeçenistan'daki Anne Kalbi Camisi'nde de yine high-tech mimari vardı. Renk uyumu çok güzel. Gördüğünüz gibi yeşilin üstüne altın yaldızlı Allah ve Muhammed yazılarıyla birlikte ortada bir şekil var. Bu şekli anlayamadım ne olduğunu. Burada acaba böyle yuvarlak şekilde Bismillahirrahmanirrahim yazıyor galiba. Evet, ne yazdığını anneme sordum bakalım. Cevap bekliyorum. Caminin bu girişi de kapalı niyeyse ya. Allah Allah. Buraya da gelmiş insanlar su dolduruyorlar. Herhalde şifalı su olsa gerek. Bu camileri başka vloglarda göremezsiniz. Kıymetini bilin. İçeri doğru yolculuğumuzu sürdürelim bakalım. Evet, böyle çatısı tabi plastik olduğu için pek alışkın olduğumuz bir çatı tipi değil. Tavanı dışında çok güzel bir cami yapmışlar. İçi de dışı da modern mimarinin geleneksel mimariyle karışımını çok güzel yansıtıyor. Zaten Tataristan İslam ve Hristiyanlık dininin en barış içinde karıştığı yerlerden biri dünyadaki. Nijni Kamsk'ın en merkezi caddesine geldim. Yürüyüşümü sürdürüyorum ama maalesef ilgi çekici hiçbir şey göremiyorum. Mevsimin de biraz kirli zamana denk gelmesi, en çirkin mevsimde olmamız itibariyle, çünkü burada şu anda karlar eriyor altından ve her yerden bir çamur tabakası oluşmuş oluyor. Dolayısıyla birazcık gri, kahverengi bir şehir görüntüsü var. Evet, buranın şehir merkezde olduğuna dair şüphelerim birazcık daha arttı. Çünkü böyle bir süsleme var ortada. Şurada da özel yapılmış çok güzel bir ağaçlandırma var ama tabii ki mevsimden dolayı
Şu anda çirkin görünüyorlar. Yazın çok güzel olduklarını tahmin ediyordum. Karşıda da böyle bir apartman süslemesi var. Evet, sonunda McDonald's'ı buldum. Herhalde burası artık. Eğer Lenin heykeli yoksa merkezin merkezi olması gerekiyor. Yani bir şehrin merkezini bulmak istiyorsanız önce Lenin heykeli, sonra McDonald's arayacaksınız.